Osmanlı hanedanından erkek bireylerden alınan DNA analizleri sonucu Y DNA'larının J2 pH 1765 olduğu ortaya çıktı. Bu Y DNA'nın J2 olması sizi yanıltmasın, Anadolu yerleriyle alakası yok. Videoda antik örnekler, bilimsel makalelerden alınan antik örneklerden ve Moğolistan'da bulunan örneklerden ve dünyada, Türkiye'de yayılımıyla ilgili size bilgiler vereceğim. Tabi burada Türk göçüyle Anadolu'ya gelen bir Y DNA olduğu kesin. Fakat kayı bağlantısı var mı, yok mu? Bunu da sizinle beraber bu videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Moğolistan'dan alınan örnekler ve hepsi antik örnek arkadaşlar. Hepsi de JPH 1795 hablo grubuna ait ve geç orta çağdan ve Jinglu örneklerinden 5 adet örnek var ve karşınızda DNA, otozomal DNA bileşimlerini görüyorsunuz. Oldukça yüksek Doğu Asya ve Sibirya oranlarına sahip bireyler. Bireylerin hemen hemen çoğunun ben otozomallerini de size göstermek istiyorum. Bu işten biraz anlayan arkadaşlarımız varsa Doğu Asya ve Sibirya oranlarını görecektir. Burada punctual DNA, Dotcat K12B gibi saygın ve özellikle Doğu Asyalılar inceleyen E11 gibi saygın bilim adamları tarafından geliştirilmiş kalkülatörleri hep beraber izliyoruz arkadaşlar. Bu örneklerin hepsi Osmanlı'nın baba soyuyla aynı ve hepsi Moğolistan'dan çıkmış antik örnekler. Şunu diyebilirsiniz, J2 hablo grubu daha çok İran, Pers coğrafyası ve Anadolu'da, özellikle Anadolu'da daha sonra tabi görülüyor. Çünkü ilk alınan örnekler Çatalhöyük'te falan C1. C2 ne kadar Moğollarda baskınsa C1'de Anadolu Neolitik çiftçilerinde oldukça yüksek baba hablo grubu Y DNA'ları ve yine G'ler oldukça yüksek Kafkaslarla ilgili. Daha sonra Anadolu'da alınan örneklerde J2 hablo grubunun çoğaldığını görüyorsunuz. Fakat Timur'un da J2 hablo grup olduğunu unutmayalım. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu J2 hablo grubunun Türklerde bulunması bizim için oldukça önemli. Burada daha önce yapılmış 6000 yıllık Avrasya steplerinin genetik tarihi adlı bir makale vardı. Burada ondan da size bahsetmek istiyorum ve Jingnuların ana Ancient Northeast Asianlar, yani antik Kuzey Asyalılar ve anne dediğimiz Kuzeydoğu Avrasyalılarla bir miktar BMAC dediğimiz Bacteria margina kompleksinin karışımı olduğunda belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada yüksek oranda otozomalde vücut kromozomlarında her ne kadar haplogruplar J2'de olsa Doğu Asya ve Sibirya genetiği taşıdıklarını görmektesiniz. Asyonlarında, yani Jinglu toplumunda Y DNA baba soylarının Y DNA haplogrupları hem Doğu Asya C2B1A, Q1A, O2 gibi hem de Batı Asya, Batı Avrasya, Orta Asya R1AZ93, R1B PH200, J2A gibi kökenli hatların yoğun karışımı şeklinde gözlenmiştir. Elit bireylerde C2B1A ve ana Ancient Northeast Asian, yani antik Kuzeydoğu Asyalı temelli soyadları baskınken düşük statülü veya heterojen bireylerde Batı kaynaklı R1AZ93 gibi hatlar ve J2A gibi hatlar yaygındır. Q1A alt klatları özellikle QM3, Barkol ve Şincan, yani bugünkü Doğu Türkistan'da bulundukları ortaya çıkmıştır. QM3'ün ilginç bir şekilde Amerikan Kızılderililerinde de yoğun şekilde olduğunu biliyoruz ve bu bağlamda Jingnu toplumunun karmaşık yapısını bize yansıtmakta arkadaşlar. Şimdi Jingnu toplumunun, yani mitokondriyal DNA ana soylarına da baktığımızda %62-73 Doğu Asya kökenli, geri kalan ise yani %27 ile 38 arası Batı Avrasya kökenlidir. Maternal anne soylarının çoğu Doğu Asya'nın yerel gruplarıyla örtüşür. D4B, D4A, D4B2B, N9A, G3, A3 gibi. Tamam mı? Burada Batı kökenli mitokondriyal hatlar arasında ise U2, E1 oldukça yaygındır. Buradan da Orta ve Batı Avrasya'dan genetik katkı elde edildiği ile ilgili bilgiler vardır.
Sevgili arkadaşlarım, burada size özellikle belirtmek istediğim Doğu Asyalı ana soyunun Türklerin kor ilk közü olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bunların yapılan çalışmalar gösterdi ki %50 Sintaş'ta katkısı olan, Baykal katkısı da olan gruplarla birleştiği, bunların Çatman Saklı Uyuk dediğimiz bölgedekilerle birleştiği, daha sonrasında bir miktar BMAC'nin topluma karıştığı, bir kısımda ise Çinli Han gruplarının geldiği kesin. Arkadaşlar burada örneklerin tek tek hatlarını size vereceğim ama yayında zaten gördüğünüz ULN 005, I6359, I63 69, SBB 001, TAK 001, DAR 001 gibi burada da gördüğünüz gibi daha soylu kesimlerin C2 haplogruplu olduğunu, Ulan Uzuk'ta özellikle ve Slapgrade'den gelenlerde Q1A olduğunu, Çatman Saklı Uyuk'tan gelenlerde R1AZ93'ün bulunduğunu, daha sonra geç Jinklu'da batıda R1B, PH200'ün özellikle tarım mumyalarıyla geldiğini, az miktarda da L23'ün spesifik alt dallarına inmemiş bulunduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal Afanasiova'dan gelen bir gen katkısı. Yine Han katkılı bireylerde, yani Çin katkılı bireylerde O2 görüldüğünü ve daha sonrasında da yine BMAC katkılı J2A'nın görüldüğünü söylüyorum. Burada tabii linç yemek istemiyorum ama Halil İnalcık'ın dediği de doğru. Burada hani kayı bağlantısı, yani Jinkluların elit 5 tane biliyorsunuz kabilesi vardı ve Çanyular, yani Tanju yönetici Mete'nin olduğu grup Luandi kabilesindendi ve Luandi kabilesindekilerin de elit olduğunu söyledik. Düşük statülü bireylerin J2A olduğunu da burada belirtiyor. Makalede gömülerden, mezar hediyelerinden, mezar eşyalarından da anlaşıldığı gibi toplumsalın yapının alt kısmında. Burada Ali İnalcık'ın dediği gibi Osmanlı Timur karşısında yenilgiden sonra kendine bir meşrutiyet sağlayabilmek için Anadolu beyliklerinde yeniden toplama aşamasında kayı boyundan geldiğini söylemiş. Ama tabii geldiği gruplar arasında kayılar ve karakeçililerin içinde olanlar olabilir ama Osman Bey veya Ertuğrul Gazi ya da Gündüz Alp biliyorsunuz Süleyman Şah dedesi değil, o Anadolu Selçuklu sultanlarından birisi. Bu kişiler bileklerinin gücüyle beylik kazanmışlar ve Anadolu'da Türk devletini, tarihin gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı'yı kurmuşlardır. Kişilerin, bu sülalenin Türk kökenli olduğu ve Anadolu'ya Orta Asya'dan geldiği kesindir. Fakat tabi Hunlarla ve Göktürklerle Aşina sülalesiyle, kayıyla bağlantı kurmak için bu J2 haplogrubu birazcık kafalarda soru işareti bırakmaktadır. Hepinize saygılar.